Merhaba arkadaşım. Bugün harika bir oyunla karşındayım. Oyunu gerçekten çok uzun süre analiz ettim ama elbet gözden kaçırdığım bir şeyler vardır. Benim göremediğim, sizin gördüğünüz bir durum varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri 2011 yılına götürüyorum. Beyazlarda Magnus Carlsen, siyahlarda ise Boris Gelfand. Hazırsanız oyuna başlayalım. D4, D5, C4, Vezir Gambiti, C6, Slav savunması, at F3, at F6, E3. D4'ü desteklerken filin çaprazını açtı ama C1 fili piyon zincirinin gerisinde kaldı. Fil F5, E6 sürüşünü yapmadan önce fili piyon zincirinin dışına çıkartıyor. At C3, E6. Gelfand'ın piyonlarının çoğu açık renkli karelerde olsa da fil artık iyileştirilmiş bir fil. At H4, piyon yapısını bozarak fil almak istedi. Fil G6, alacaksan bu şekilde al diyor. At alır G6, H alır G6. Bu değişimlerle birlikte Gelfand kalesini H dikeyinden aktifleştirirken Carlsen de fil çifti avantajına sahip oluyor. Gelfand D alır C4 hamlesini yapmıyor ki fil alır C4, fil tempo ile gelişmesin. Fil D3, at B D7, kısa rok, fil D6. H2'yi isteyerek tempo ile fili geliştirdi. H3, H2 olan baskıyı sonlandırdı. D alır C4. Fil hareket ettiği için alışı şimdi yapıyor. Fil tekrar oynamak durumunda. Fil alır C4. At B6. Fili istedi. Fil B3. Bu konumu incelediğimizde D4 piyonu sayesinde Carlsen'in alan avantajı bulunuyor. E5. Merkez D4 piyonuna hücum etti. Vezir C2. Vezir E7. Uzun rok hazırladı. H dikeyi hazır açılmışken uzun rok atıp şaha karşı atak başlatacak. Fil D2 kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturdu. Uzun rok şah güvenliğini sağlarken kaleler arasındaki bağlantıyı oluşturdu. D5 C dikeyindeki açmazı kullanarak D5 sürüşünü yapıyor. Bu konumda C alır D5 yapılırsa at alır D5 açarak şah çeker. Carlsen veziri kazanırdı. Nerede kalmıştık? D5. Atla D5 alınırsa hangi atın aldığı çok fark etmiyor. Örneğin at B alır D5, at alır D5, at alır D5'ten sonra fil alır D5. Carlsen alet öne geçerdi. Kaldığımız yerden devam edelim. D5, E4. Gelfand konumu çok iyi anlıyor ve D5 sürüşünü en iyi şekilde cezalandırıyor. Filin çaprazını açarken E4'e yerleşen piyon şah kanadı saldırısının temelini oluşturuyor. D alır C6. B alır C6 oynanırsa at E2 hamlesinden sonra Carlsen'in C6'ya baskısı olurdu ve Gelfand savunmaya geçmek durumunda kalırdı. Vezir E5. Ver H2'den matı. F4. Vezirin H2'ye bakışını engelledi. Burada geçerken alma yapmak dışında seçenek yok. Carlsen'in kazancı oynadığı tek taraflı bir oyun olurdu. E alır F3. Geçerken alma hamlesiyle vezirin çaprazı açıldı. Kale alır F3. Carlsen F2 karesinde şahı için yer açıp matı engelledi. At G4. Gelfand atı saldırıya dahil ediyor. Vezir H2, Vezir H1 devamında G2'yi alarak oyunu kazanca taşımak istiyor. Peki bu at boşta değil mi? C alır B7. İlk önce şah çekerek B7'yi alıyor. Şah C dikeyinde kalırsa açarak saldırılar var. Şah D7'ye kaçarsa kale alır F7 hamlesi var. Şah alır B7 yapılırsa vezir E4, vezir alır E4, at alır E4. Vezirler değişilir ve Carlsen önde kalırdı. Nerede kalmıştık? C alır B7, şah B8. Kaybetmeyen tek hamle, at fedası kabul edilmek zorunda. H alır G4. Gelfand'dan mükemmel bir kale fedası geliyor. Kale H1 çift ünlem. Şah alır H1 yapılırsa vezir H2 bir hamlede mat var. Şah F2, kale alır A1. Bu konumu incelediğimizde Gelfand'ın kalite üstünlüğüne karşılık Carlsen'in fazladan 2 piyon olduğunu görüyoruz. Özellikle B7'ye kadar ilerlemiş bu piyon doğrudan şah üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Gelfand da birinci yataya inmiş durumda. Ancak tüm bu avantajlara rağmen konumun dinamikleri taraflar arasındaki dengeyi korumaya devam ediyor.
Gelfand'ın bu konumdaki isteği vezir H2, kale G1 ile G2'ye basmak, at E2, G1 karesini kontrol ederken vezirin dikeyini açıyor ve C3 karesinde fili için yer açıyor. Fil C5, E3'e olan baskıyı artırdı. Fil C3, fil uzun çapraza yerleşti ve veziri istedi. Vezir E7, vezir H4'e girmek istiyor. G5, vezirin H4'e bakışını engellerken F7 piyonunu yerine sabitliyor. Kale D D1, kaleleri birinci yatayda çiftledi. Karsan boş bir hamle yaparsa örneğin A3, kale F1 şah, şah G3, vezir alır G5, şah H2 ya da şah H3 hamlesinden sonra Gelfand kale H1 ile mat ederdi. Nerede kalmıştık? Kale D D1, at G3, F1 karesinden şah çekişleri engelliyor. Fil D6, G3 atına baskı oluşturdu. Vezir E2, kaleyi fille almak istedi. Kale G1, kale istekten çıktı ve G2'ye yüklendi. Bilgisayar soru diyor ama bu hatayı fırsata çevirebilmek gerçekten zor. Vezir D3, D6'daki file yüklendi. At E4'ü tempo ile gelmek istedi. Fil C7, at E4'ün tempo ile gelmesini engelledi. Bu konumda kale alır F7 tempo ile veziri isteyerek geliyormuş gibi dursa da kale alır F7 yapılırsa fil alır G3 devamında vezir alır G5 ile Gelfand çok üstün kalırdı. At E4, kale A F1, vezir alır F1 ile iki kaleye karşılık vezir verilemiyor. Değişimler sonunda E4 atı boşta kalıyor. Şah E2, artık fil alır G3, vezir alır G5 temposu olmadığı için Gelfand'ın tek seçeneği kaleyi almak. Yoksa Carlsen kale alır F7 hamlesini tempo ile yapacak. Kale alır F3, G alır F3, G7 istek altında. G7 düştükten sonra F7 piyonu geride kalmış piyon olarak kalacak. F5, ata saldırıyor ve Carlsen'i geçerken alma yapmaya zorluyor. G alır F6, G alır F6, fil alır F6. Piyon her türlü düşecekti ama Gelfand en azından G5 piyonunu ortadan kaldırdı ve F7'deki geride kalmış piyon zayıflığından kurtuldu. Vezir H7, vezir ikinci yataya inebilir. Vezir B5, vezir E8 inmek istiyor. Kale G2, bu konumda at F2 kapatılırsa vezir H2'den Aşmaz'daki ata yüklenir ve oyun berabereye giderdi. Şah F1 oynanırsa Gelfand bir hamlede mat eder. Şah D1 oynanırsa Gelfand 2 hamlede mat eder. Şah E1 oynanırsa vezir H1 tempo ile gelir ve Gelfand'ın saldırısı kazanca giderdi. Bu devam yollarını göstermiyorum. İsteyen cevabı yorumlara yazabilir. Şah D3, oyunu kazanan tek hamle. Şah D3 karesinde oldukça güvende. Gelfand'ın hata son buldu ve saldırı sırası Carlsen'de. Vezir E8 inmek istiyor. Vezir D7, vezir değişimleriyle baskıdan kurtulmak istedi. Vezir alır D7, at alır D7. Carlsen işte bu yüzden tarihin en iyisi. Gelfand oyun boyunca mükemmel oynadı, baskı kurdu, fedalar yaptı, inisiyatifi elinde tuttu. Ama ne olduysa Carlsen yine bir anda oyunu üstün bir oyun sonuna çevirmeyi başardı. Fil D5, B7'yi koruyor. Fil E5, gel filleri keselim diyor ve F7 karesinde şahı için yer açıyor. F4, İlk bakışta alet kaybediyormuş gibi dursa da fil alır F6 yapılırsa, at alır F6, at alır F6 yapılırsa Carlsen fil alır G2 ile devam eder. Konum iyice sadeleşir ve galibiyet yakın olurdu. Bilgisayar bu konumda at C5 ile devam et diyor. En iyi seçenek buydu ama yine de konum çaresizdi. Nerede kalmıştık? F4. Fil C7 çift soru. Bu hamle hızlıca oyunu kaybediyor. Carlsen fil C6 gelip atı istiyor ve Gelfand oyunu terk ediyor. Atın kaçmaya fırsatı yok. At alır F6 yapılırsa at alır F6. Ver kaleyi, ver at D7 matı derdi. At B6 yapılırsa at C5. Ver at A6 matı, ver kaleyi. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.